Romanya'nın kuzeybatısında, Apuseni dağlarının sisle kaplı eteklerinde, haritalarda işaretlenmemiş bir nokta vardır. Ormanla çevrili bu bölge, yüzyıllardır yerel halk arasında yalnızca bir isimle anılır: Cuma Vadisi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir doğa parçası gibi görünen bu bölge, aslında karanlık bir sırrı yüzyıllardır içinde saklar: Cuma Manastırı. Bugün çoğu kişi bu ismi duymamıştır bile. Google Maps'te bile bulunmaz. Tarih kitaplarında adına rastlanmaz. Yerel yetkililer, haritalarda buranın ya boş bir arazi olarak işaretlenmesini ister ya da konuyu geçiştirir. Fakat bölgede yaşayan yaşlılar, elleriyle işaret ettikleri uzak bir yamacı göstererek hep aynı şeyi söylerler: oraya gitme. Orada Tanrı bile terk etti insanları. Cuma Manastırı'nın inşa tarihi tam olarak bilinmez. Ancak bazı tarihçilere göre, ilk yapı 1512 civarında bölgeye gelen gizemli bir Ortodoks tarikat tarafından kurulmuştur. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda hızla ilerlerken, bazı keşiş grupları daha güvenli yerlere çekilmişti. Bu tarikata ait belgeler neredeyse yoktur. Fakat Transilvanya arşivlerinde bulunan birkaç eski belge, ormanın derinliklerinde gizli dua mekanı olarak kullanılan bir taş yapının varlığından bahseder. En dikkat çekici ifade ise şudur: orası, duaların yankı bulmadığı tek yerdir. Peki neden? Bir dua neden yankı bulmaz? Tanrı neden duymak istemez? İşte bu soruların cevapları, 1600'lü yıllarda başlayan ve günümüzde bile cevaplanamayan karanlık bir olaylar zincirine dayanır. Sene 1611. İon adında genç bir keşiş, Kuluj'daki manastırdan ayrılarak inzivaya çekilmek üzere Cuma Vadisi'ne gönderilir. Görevi bellidir: yeni kurulan manastırda kalan son rahiplerin ardından yapıyı korumak ve ibadet etmeye devam etmek. İon, bu göreve istekli değildir ama içindeki huzursuzluğu bastırmak için bunu Tanrı'nın sınavı olarak görür. Vadiye ilk ulaştığında karşılaştığı manzara, onu bile hayrete düşürür. Manastır, gri taşlardan inşa edilmiş, penceresiz, tek katlı ve içine ışık sızmayan bir yapıydı. Çevresinde kuş sesi dahi yoktu. O gece günlüklerine şu notu düşer: buraya adım attığımda rüzgar kesildi. Dualarımın karşılığı gelmedi. Sanki Tanrı bile bu toprağı terk etmiş. İlk birkaç gün boyunca manastırı temizler, dualar eder. Fakat 3. geceden sonra tuhaf olaylar başlar. Önce duvarların içinden gelen garip tıkırtılar. Sonra gece yarısı çan sesi. Oysa manastırda çan yoktur. Ve en korkuncu, dua ederken duyduğu fısıltılar. Bu fısıltılar, Latince olmayan, insana ait olmayan bir dildeydi. Anlamını çözemese de ruhunu parçalayan bir etkisi vardı. İon, ilk başta bunları yalnızlık ve yorgunlukla açıklar. Ama bu sesler her gece aynı saatte tekrar etmeye başlar. Tam gece yarısı. Manastıra geldiğinden bu yana 3 hafta geçmişti. İoan'ın gözleri uykusuzluktan kan çanağına dönmüş. Yazdığı günlüklerdeki el yazısı bozulmaya başlamıştı. Cümleler karmaşıklaşmış. Sözcükler anlamını yitirmişti. Bazı günler hiç yazı yazmamış. Bazı günlerse saatlerce durmaksızın satırlar karalamıştı. Ama ne olursa olsun, o cümleyi tekrar yazıyordu. Gören asla geri dönemez. Bir gece şiddetli bir rüzgar çıktığında, manastırın arka kısmındaki dökülen taş duvarlar çöktü. İon ertesi sabah kontrol ederken, yıkılan taşların ardında taş bir merdiven buldu. Merdiven çok dardı. Duvarlardaki taşlar istençli bir şekilde oyulmuş gibiydi. En tuhafı, İon indikçe duvarların sıcaklığı artıyordu. Sanki yerin altına indikçe bir organizmanın içine giriyordu. Merdivenler dar bir koridorla devam ediyordu. Koridorun sonunda, tek parça siyah bazalt taştan oluşmuş bir kapı vardı. Üzerinde kabartmalı Latince bir yazı: gören asla geri dönemez. Kapının çevresi çiviyle çizilmiş simgelerle doluydu. Bazıları Hristiyan ikonografisine benziyordu ama çoğu bilinmeyen, hatta var olmayan işaretlerdi. İon kapıyı zorlamadı. Ama bir şeyi not aldı: kapıya ne zaman yaklaşırsam, kalbim bir başkasına aitmiş gibi atıyor. O günden sonra İoan'ın yazdığı günlüklerde başka bir dil belirmeye başladı. Latince ama kusurlu. Bazen anlamlı, bazen sadece hecelemeler. Fakat dikkat çeken şey, bu yazıların giderek İoan'ın yazısından farklılaşmasıydı. El yazısı bile başka birine ait gibiydi. İon Bodrum'daki o kapıya indikten sonra, gece yürüyen gölge artık sadece dışarıdan değil,
odasının içine kadar girmeye başlamıştı. Artık ışıkla açıklanamayacak kadar netti. Gecenin belirli bir saatinde odanın köşesinde kıvrılan bir silüet beliriyor. Orada dakikalarca kıpırdamadan duruyordu. Io'nun ifadelerine göre, "Gölge artık beni izlemiyor, bekliyor. Bir şey yapmamı bekliyor. Dua etmemi değil, beni istiyor." 30 Kasım gecesi Ion, dua etmeye çalışırken şiddetli bir çatırtı sesi duydu. Sanki taş yarılmış gibiydi. Merdivenlere inip kapıya baktığında, taş kapının orta kısmında kılcal çatlaklar oluştuğunu gördü. İçeriden çıkan hava ılıktı ama yoğun tütsü kokusu gibiydi. Kokusuz ama boğucu. Artık günlüklerini kesintili yazıyor. Yazılar daha az ama daha derin hale gelmişti. "Benimle konuşuyor. Ses değil, kelime değil, düşünce gibi ama benden değil." Kapı aralandı ve ben artık Ion değilim. Dua ettiğimde Tanrı değil, o cevap veriyor. Duvarlar kanıyor. Taşlar nefes alıyor. Ve kapı her gece biraz daha açılıyor. Keşiş Io'nun günlüklerinde 1669 yılının Ekim ayı başlarından itibaren kayıtlar, daha karanlık bir hal almaya başlamıştı. Yazı stili değişmiş. Satır aralarında titrek, el yazısıyla yazılmış Latince kelimeler belirmişti. Sayfalarda artık dua değil, fısıltılarla konuşulmuş gibi görünen satırlar, çizimler ve tuhaf semboller vardı. Ion, manastırın alt katındaki bodrumda duyduğu garip seslerden ve sık sık hissettiği gözlemlenme duygusundan bahsediyordu. Bu bölge eskiden şarap mahzeni olarak kullanılıyordu. Fakat Ion orayı ziyaret ettikten sonra başka bir şey fark ettiğini yazdı. "Sadece mahzen değil, taş duvarın ardında bir boşluk var. Duvara vurduğumda yankı geliyor. Ve bu yankı bir cevap gibi. Gece olunca artıyor. Duvar bana cevap veriyor gibi." Günlükteki bir diğer dikkat çekici girişte Ion, bir gece duasından sonra içinden gelen bir dürtüyle bodruma indiğini yazıyordu. Elindeki lambayla taş duvarları incelerken, ıslak zeminde taşların arasında farklı renkte bir taş fark ettiğini belirtiyordu. Kaldırdığında, altından eski, paslı bir halka ortaya çıktı. Halka, taş zeminin altına doğru uzanan eski bir kapağa bağlıydı. Ion kapağı açtığında ağır bir koku, nem ve çürümüş et gibi bir şeyin kokusu yayıldı. Aşağıya bakan dar, taş bir merdiven vardı. Merdiven nereye indiği belli olmayan zifiri, karanlık bir tünele çıkıyordu. "Burası bir mezar değil. Ama yaşayan bir şey varmış gibi hissediyorum. Merdiven beni çağırıyor. Sanki inmemi istiyorlar." Merdivenin başında kazınmış gibi duran, Latince bir cümle vardı. "Gören bir daha dönemez." Bu cümle, manastırın daha önceki rahiplerinin sık sık bahsettiği bir laneti anımsatıyordu. Efsaneye göre manastırın kurulduğu arazide, çok daha öncesinden bir pagan tapınağı bulunuyordu. Pagan tanrılara yapılan kanlı kurbanlar, yer altındaki bu tünelde gerçekleştirilmişti. Ruhların burada hapsolduğu ve yüzyıllar boyunca orada kalmaya mahkum edildiği söylenirdi. Günlükte 13 Ekim tarihli notta Ion, merdivenden birkaç adım indiğini yazmıştı. Elindeki lambanın titrek ışığında, duvarlara kazınmış tuhaf şekiller ve ilkel hayvan figürleri görmüştü. Duvarlar sanki hala sıcakmış gibi buğulanıyor. Bazı şekiller hareket ediyor gibi görünüyordu. Lambamın ışığında duvarda bir gölge vardı. Ama ben değildim. Lambayı kıpırdattım. Gölge hareket etmedi. Bana bakıyordu. Ion korkuyla yukarı çıkmış ama ertesi gece yine oraya dönmüştü. Günlükte bu davranışını bağımlılık gibi tanımlıyordu. Aşağıya indikçe seslerin daha netleştiğini, kadın ve çocuk çığlıkları, Aramice'ye benzeyen dualar ve iç geçirmeler duyduğunu yazıyordu. Io'nun yazılarına göre, manastırda daha önce görev yapmış rahiplerin bazıları bu geçitten haberdardı. Duvarlarda bulunan eski Latince metinler, bir tür ritüel döngüsüne işaret ediyordu. Her 77 yılda bir, bu tünel açılır ve içindeki varlık uyanırdı. Uyanmaması için bir kurban verilmesi gerekiyordu. Eğer bu kurban verilmezse, varlık yer üstüne çıkar. Manastırın ve çevresindeki köylerin üstüne bir lanet indirirdi. Ben seçilmiş olan olabilirim. Bu yüzden çağrılıyorum. Eğer ben kurban olursam, belki onlar huzur bulur. 17 Ekim tarihli son satırlarda Ion, merdivenin sonuna indiğini ama geri dönerken yukarıdaki kapağın aniden kapandığını yazıyordu. Saatlerce bağırdığını, fakat kimsenin duymadığını belirtmişti. Sayfalarda bu noktadan sonra karalamalar, anlaşılmaz semboller ve sadece bir cümle tekrar ediyordu.
Gören bir daha dönemez. Bu satırlardan sonra günlük ansızın bitiyordu. İzleyen 320 yıl boyunca Cuma Manastırı haritalardan tamamen silindi. Bölgeye gidenler çoğunlukla geri dönmedi. Yerel köylerde yaşayanlar, manastırdan yayılan garip seslerden, ışıklardan ve kaybolan insanlardan bahsetti. 1989 yılında Romanya'dan bir grup arkeolog bölgeyi araştırmak için geldi. Modern ekipmanlarla yürüttükleri çalışmalarda, bodrum katında Io'nun günlüklerine benzer başka belgeler buldular. Bu belgeler, keşiş Io'nun anlattığı korkunç tünelin, aslında eski çağlardan kalma bir tapınak geçidi olduğunu teyit ediyordu. Arkeologlardan birisi, günlüklerin içinde Io'na ait son satırların yanına çizilmiş bir sembol fark etti. Üzerinde bir göz olan üçgen, etrafında karmaşık çizgiler ve bilinmeyen işaretler. Ekip, bu sembollerin göz ve bilinmeyen kapı temalarını işaret ettiğini düşündü. Ayrıca, Io'nun kaybolduğu tarih ile 77 yıllık ritüelin tetiklendiği yıl neredeyse birebir aynıydı. Bölgedeki kazılar durduruldu ve bölgeye giden yollar kapatıldı. Io'nun kayboluşu ise bir gizem olarak kaldı. Kimileri, onun varlığın içine çekildiğini, kimileri ise hala manastırın altında hapsolduğunu söyler. Bugün Cuma Vadisi hala sisle kaplıdır. Ormanlar derin ve sessizdir. Yerel halk, bölgeye turist ve araştırmacı çekmek yerine, bu gizemin saklı kalmasını ister. Çünkü Cuma Manastırı'nda yaşananlar, sadece eski çağların değil, insan ruhunun karanlık tarafının da yansımasıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu gizemli manastır hakkında yorumlarınızı ve teorilerinizi bekliyorum. Eğer bu tür karanlık efsaneler ilgini çekiyorsa, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.